sürekli bir füze ve roket atışı var. Evini, arabanı, iş yerini, bütün hayatını bırakıp bir tane çantayla ne olacağı belli olmayan bir yola çıkıyorsun. Nereye gideceksin? Romanya'ya mı gideceksin? Polonya'ya mı gideceksin? Hiçbir şey belli değil. Sadece oradan o anlık çıkmaya çalışıyorsun. Tren bulursan trenle, otobüs bulursan otobüsle ve seni nereye götüreceğini de bilmiyorsun. Yanında çocukların ve böyle bir belirsizliğe gidiyorsun aslında. Şimdi ilk gidelim dediğimizde zaten Ukrayna'da hava sahası kapatılmıştı. Ukrayna'ya inme şansımız yoktu. Romanya'ya ya da Polonya'ya inmemiz gerekiyordu. Bükreş ya da Varşova'ya. Orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Uçakların hepsi doluydu. Yer bulamadık. O yüzden karayoluyla biz gitmeyi tercih ettik. Önce Bulgaristan'a, ardından Romanya'ya, oradan Moldova'ya geçip gece yaklaşık saat 12 sularında Palanga sınır kapısına ulaştık. Fakat orada da karşıya geçemedik. Karşı Ukrayna tarafında sokağa çıkma yasağı olduğu için o geceyi orada geçirdik. Moldovalılar gerçekten çok iyi anlamda yardım kampanyası başlatmışlardı, bir düzenlemişlerdi. Çadır kentler oluşturmuşlar. Bizi de önce bir çadır kentte misafir etmek istediler ama genel ağırlık hep kadın ve çocuklar olduğu için biz çadır kentte uygun bir yer bulamadık. Sonra bir sınır köyüne götürdüler bizi. Orada kilise değil de bir dini bir cemaatin bir misafirhanesinde kaldık. Kilise olarak adlandırıyorlar ama Hristiyanlıkla bir alakaları yok. Onların misafirhanesinde ağırladılar bizi. Sabah 5 gibi tekrar biz yola çıktık, işte Palanga sınır kapısına döndük. Ukrayna tarafına geçtik, Odessa'ya doğru. Yani herkesin kaçtığı bir yere, çıkış yaptığı bir yere gitmek gerçekten büyük bir problem. Kimse gitmek istemiyor. İşte taksi 10 liraysa fiyatı 200 lira istiyor gibi böyle birçok problem vardı. Sonrasında bir işte araç temin ettik öncelikle. Odessa merkeze gittik. Şehre girerken her yerde hazırlık vardı. İş makinalarıyla siperler kazılıyordu, askerler küreklerle siper kazıyordu. Yani neredeyse böyle 300-500 metrede bir güvenlik ve arama noktaları var. Sonra biz Odessa merkeze ulaştık. Orada da yol kapalı olduğu için taksiden inip yürüyerek işte otelimize gitmeye çalıştık. Telefonla, navigasyonla giderken bir anda bir bağırış sesi, kafamıza doğrultulmuş Kalaşnikovlar yere yatırdılar bizi hemen. Telefonumuzu aldılar, fırlattılar ve sonrasında polis çağrıldı ve biz karakola götürüldük. Sonradan öğreniyoruz bazı şeyleri. Odessa'da hani bir Rus saldırısı yok ama içeride ayrılıkçılar var, o sabotajcılar denen gruplar var ve sürekli oradaki polis ve asker noktalarına saldırı düzenledikleri için kent inanılmaz gergin. Herkesten şüpheleniyorlar. Yani adam komşusundan bile şüpheleniyor. Yani acaba Ruslara bilgi aktarıyor mu, Ruslara bilgi paylaşıyor mu diye. Biz de tabii şimdi yeni girdiğimiz için şehre bilmiyoruz. Navigasyonla, elimizde telefonla gidiyoruz. Telefon çok büyük sıkıntıydı. Yaklaşık bir 4 saat falan karakolda kaldık biz. 6 kere falan 6 ayrı kişi tarafından sorgulandık. Sonra bıraktılar. Özür dilediler. Yani işte kentteki durumu anlattılar. Kahve ikram ettiler. Tatlı ikram ettiler. Gerçek kişiler olduğumuzu, beyan ettiğimiz kimliklerin gerçek olduğunu tespit edene kadar bir sıkıntı yaşadık. Sonrasında dediğim gibi özür diler. Biz oradan çıktık. Yaklaşık daha bir 2 sokak geçmeden bir de aynı şekilde. Bu sefer kum torbalarının arkalarından bir bağırış çağırış. 6-7 kişi çıktı silahlı ve üstümüze silahlar doğrultuldu Hakan Kul'la birlikte. Biz yine yere yattık ama bu sefer biri geldi bizi kenara çekti. Biz değil arkamızdakilere şey yapıyorlarmış. 3 tane genç vardı. Tamamen böyle siyah giyinmişler, işte kapşonlu montları falan var. Ondan sonra oradan da kalktık, sağ salim otelimize ulaştık. Sonrasında bir 3 gün Odessa'da haber takibimiz oldu. Odessa önemli bir şehir, lojistik merkezi Ukrayna'nın. Karadeniz'e yani bütün yükler aslında Orta Doğu'ya ve Asya'ya giden bütün yükler Karadeniz üzerinden çıkış yapıyor. O yüzden önemli bir kentti. Bir de tabii turizm merkezi, deniz kıyısı olduğu için. Yani gerçekten çok karışıktı. Yani bütün sokaklar, ana caddeler, her yer kum torbalarıyla, masalarla, sandalyelerle kaplanmış. Yani sadece polis, asker değil, bütün sivillere, herkese silah dağıtılmış. Yani hava saldırısı şöyle, biz ilk gittiğimizde oluyordu. Sonrasında hatırlarsam bir NATO kararından sonra silah verilme olayı geldi. Almanya'dan hava savunma sistemleri geldi. Ondan sonra bir anlamda uçaklarla yapılan hava saldırıları kesildi ama gemiler var. Rus gemileri denizden tamamen kuşatmış durumda Odessa'yı. Zaman zaman onlar top atıyorlar, zaman zaman roket atıyorlar.
füze geliyor. Ki Mariupol hattı yine o tarafa doğru gitmeye çalıştık bir iki kere ama gidemedik. Yollarda çok ciddi sıkıntı var. Yani onlarca vurulmuş Rus tankı var. Odessa'ya doğru gelmeye çalışan. Yine Ukrayna ordusuna ait vurulmuş bir sürü araç var. Yani ciddi anlamda böyle birebir hani çatışmaların göğüs göğüse diyebileceğimiz çatışmaların olduğu alanlardı. Biz sonrasında artık Kiev'in iyice baskı altına alındığını duyunca dedik artık biz Kiev'e gidelim. Yoksa ulaşım da hani sıkıntıya girecek. Tren yolculuğu yaptık. Bir 13 saat kadar tren yolculuğuyla Kiev'e ulaştık. Kiev'de girdiğimizde tren garında zaten o kargaşayı görüyorsunuz. Tren garında inanılmaz bir karmaşa var. Yüzlerce insan işte araç bulup Kiev'den ayrılmaya çalışıyor. Biz hani tersine olduğu için biraz daha çıkışımız falan daha rahat ama tren garının etrafı, arabalar dolu, park etmişler, işte insanlar hala eşlerini, çocuklarını getiriyorlar. Şey var, 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etme yasağı var. Genelde de bu yüzden hep kadın ve çocukları görüyoruz biz görüntülerde de. Onun nedeni de o. Erkeklerin 18-60 yaş erkeklerin ülke dışına çıkışı yasak. O kadar zor ki ülkenin birçok farklı şehrinden trenle gelenler özellikle Kiev'e gelip oradan işte Lviv'e doğru gitmek zorundalar ve inanılmaz bir insan kalabalığı var, inanılmaz bir dram var aslında. İşte çadırlar kurulmuş, yardım kuruluşları var, çorba dağıtmaya çalışıyor. Birçok farklı böyle insanlara destek olmaya çalışıyorlar ama inanılmaz soğuk hava var. Yani gerçekten hava inanılmaz soğuk. Yani bizim hani biz geldiğimizde İstanbul'da da kar vardı. Hani soğuk yaşıyoruz ama oradaki soğuk böyle bir şey değil yani. O bambaşka bir şey. Ciddi anlamda çok yoruyor insanı. Ve o şartlarda o kadınlar, o çocuklar bir şekilde o tren garlarında, çevresinde kurulan çadırlarda, işte dağıtılan yardımlarla hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar ve o noktada gerçekten çok üzülmüştüm. O anda değil de beni en etkileyen dönüşte oldu. Biz de dönüşte Romanya sınırından geçerken aynı tek bir kapıdan çıkıyorsunuz yaya olarak. Mültecilerin yani Ukraynalılarla aynı kuyruğa girdik. Yaklaşık 3,5 saat bir geçiş sürecimiz oldu orada yani pasaport kontrolüne gelmek. Çünkü hem araç hem yaya kuyruğu o kadar çok ki. Binlerce insan var. Yani biz pasaport noktasına yaklaşık 3,5 saatte geldik. Orada tabii bizim de durumumuz iyi değil. İşte ayakkabılarım yırtıldı benim mesela. İkisi birden. Ondan sonra tabii aldığımız şeyler eksik. O kadar soğuk olacağını gerçekten ki altta bir şeyim var, polarım var. -20 dayanıklı polarım var. Onun üstüne deri montum var. 2 tane kazak giydim, içtiğim var falan. Yok yani. Fayda etmiyor. Ayakkabılarım da yırtık. Sürekli bir tipi şeklinde kar yağışı başladı. Ya orada arkamızda bir 2 çocuğu olan bir kadın vardı. Kızı ağlıyor. Yani bildiğin ağlıyor hıçkıra hıçkıra. Soğuktan ağlıyor ama yani üşümekten ağlıyor. Kadın kendi ayakkabılarını çıkarttı. Kızına giydirdi. Bir şey de yapamıyoruz. İşte ben montumu çıkarttım. Kabul etmediler. 24 TV'den arkadaşlar vardı. Ne yapalım dedik, bari sıramızı onlara verdik hani bir an önce. Zordu ya. Şimdi şöyle diyebilirim, Ukrayna'da gerçekten bir savaş var. Benim daha önce gittiğim mesela Suriye'dekileri çatışma olarak değerlendirebiliriz. Libya'yı çatışma olarak değerlendirebiliriz. Burada konvansiyonel olarak bir ordu var, Rus ordusu var. Dünyanın en büyük ordusu. Deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri hepsini kullanıyor. Ve özellikle birçok ben patlamaya tanıklık ettim ama Rusya'nın attığı o balistik füzeleri ben etkisini ilk defa gördüm. Yani balistik füze ne demek onu Ukrayna'da gördüm ilk kez. İnanılmaz hasar veriyor ve büyük füzeler. Biz onların kalıntılarını da gördük. Ciddi anlamda çok fazla hasar veriyor. Yani bizim daha önce gördüklerimiz hani bir bomba tanımlamasına uymuyormuş diyebilirim. Orada kullananlar gerçekten çok farklıydı. Çocuklarını 2 tane valizle yanında bütün hayatını bırakıp gidiyorsun. Yani ben